avuç içimizdeki ufak teknolojik alete sığmışken, her şeye bu kadar kolay ulaşabiliyorken bununla yetinmeyip abartmasak olmaz değil mi? Her şeyin abartısı peşinde muhakkak olumsuzluklar da gelecektir. Eğer teknolojik cihazları kontrolsüz şekilde aşırı kullanıyor ve yine günlük rutinlerinizin bozulmasına sebebiyet veriyorsanız acilen bir uzmandan destek almanızı öneririm. Nomofobi, İngilizce'de no mobile phobia'nın kısaltılmasıdır. Cep telefonundan mahrum kalma korkusudur. Cep telefonu ile sağlanan iletişimden ayrı kalmaktan o kadar korkuluyor ki nefes darlığı, baş dönmesi, titreme, terleme ve panik atak geçirmiş gibi durumlara kadar varıyor olay. Bu dönemde birine yapılacak en büyük kötülüklerden biri sanırım elinden cep telefonunu almak olsa gerek. Fantom titreşim sendromu, yani hayali titreşim sendromu. Yolda yürürken telefonum mu çaldı diye kaç kere elinizi cebinize götürdünüz? Ya da çantanızı kulağınıza dayadınız. Evet, telefonların çalmadığı veya bildirimlerin gelmediği halde öyleymiş gibi hissediyorsanız fantom titreşim sendromuna yakalanmışsınız demektir. Bunun ayrıca psikolojik olarak da farklı sebeplerden kaynaklandığı da ifade ediliyor. Yapılan araştırmalarda güvensizlik yaşayan kişilerin ya da ikili ilişkilerinde sorunları olan kişilerin buna daha çok yakalandığı gözlemlenmiş. Sürekli beklenti halinde olmak güç doğrusu. Cheese pudding. Bu kelimenin Türkçe'de bir karşılığı tam olarak yok. Ama şu şekilde ifade edilebilir ki internet üzerinden MP3 indirme hastalarına verilen isim. Zamanının büyük bir kısmını sürekli olarak MP3 indirip arşivleyen, hatta çoğu zaman bunları dinlemeye vakti olmayan kişilerin yakalanmış olduğu hastalıklardan biri. Her türlü bilgi, belge, video indirip aman bende de olsun diyen, ne olur ne olmaz arşivci zihniyetine sahipsiniz, tam bir cheese puddingsiniz demektir. FOMO, İngilizce açılımı Fear of Missing Out. Wikipedia'da bu eksiklik korkusu, kaygıyı yaşayan kişinin yanında olmadığı halde başkalarının eğleniyor olabileceği inancından kaynaklanan sosyal bir kaygı. Başkalarının yaptıklarıyla sürekli olarak bağlantıda kalma arzusu ile karakterizedir aynı zamanda. Bu şekilde ifade edilmiş. Hatta bunu gündem oburluğu diyen Ekşi Sözlük yazarları da var. Storylere sürekli bakıyor, Twitter'larda topikleri her dakika takip etme ihtiyacı duyuyorsanız artık siz de FOMO'ya yakalanmışsınız demektir. Borderline selfish. Eğer gün içerisinde sürekli selfie çekiyor ama paylaşmıyorsanız bir borderline selfie'sisiniz demektir. Uzmanlar bunu kendi resimlerini günde en az 3 kez çekmesini ama sosyal medya platformlarında paylaşmaması durumu olarak tanımlıyorlar. Ve ekliyorlar. Akut veya kronik selfie çekme durumuna göre de farklı sebepleri olabilir. Kimi zaman bazı sıkıntılı ruh hallerinin uzaklaşmak, kimi zaman da kendilerine olan güvenlerini arttırmak için sıklıkla fotoğraflarını çekip kendilerini inceleme eğilimi olduğunu söylüyorlar. Günde en az 3 kez çekiyorsanız ama paylaşmıyorsanız sınırdasınız demektir. Eğer günde en az 3 kez çekip ve çektiğiniz her fotoğrafı sosyal medyada paylaşıyorsanız ileri düzeyde, yani akutsunuz demektir. Ve eğer kontrol edilemez halde fotoğraflarınızı çekip bunu günde 6 kereden fazla sosyal medyada paylaşıyorsanız da kronik bir teknoloji hastalığınız var demektir. Photolurking, sosyal medya araçları üzerinde başka kişilerin fotoğraflarını uzun süreler boyunca bakan ve bu davranışı da sıklıkla tekrarlayan kişiler için kullanılan bir ifadedir ve maalesef ki tehlikeli bir hastalıktır. Çünkü bunu sıklıkla yapan kişinin bir süre sonra karşılaştırma yapmaya başlaması, fiziksel bir yerini ya da kendi elde edemediği başarıyı başkalarında görünce özgüven eksikliğine yakalanması, kendini beğenmemesi, yargılaması ya da benlik saygısında düşüş olması gibi kendini yalnız hissetme sorunlarına davetiye çıkarmış oluyor. Aman evlerden ırak. Belki bizden önceki kuşaklar bu hastalıklara çok fazla yakalanmamıştır. Ama biz ve bizden sonraki jenerasyonda maalesef en az bir tanesi var diye tahmin ediyorum.
Yapmamız gereken kendi akıllı telefon detoksumuzu bulmak ve uygulamak. Benim şu an aklıma ilk gelen, önce her çektiğin story'yi atmayı bırak. Sonrasında da her şeyi çekmeyi bırak. Sizin de denediğiniz ve başarılı olduğunuz yöntemleriniz varsa paylaşarak fayda sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere.